Sizin iftarını, orucunu kabul etsin. Mübarek Ramazan ayı başladı. Herkesin Ramazanı mübarek olsun, kutlu olsun. Allah dualarınızı, hayırlarınızı kabul etsin. Arzu hoş geldin canım yayınıma. Hoş bulduk. Herkese güzel Ramazanlar. Herkesin birbirini gördüğü, anladığı, uzatılacak bir el varsa gidip onu görüp o eli uzatıp birbirine yardım ettiği, birbirini sevdiği, trafikte kavga etmediği, birbirlerine galis küfürler söylemediği, gerçekten Ramazan'ı layığıyla yaşadığı bir Ramazan olur inşallah. İnşallah, inşallah Arzu. Evet dostlar, iftarlar açıldıysa bekliyorum canlı yayına, eee, magazin sever izleyicilerimi. YouTube yolladı, yayına başladığımıza dair bildirimi. Bazı arkadaşlara bildirim gitmeyebiliyor ama çoğunluğa gittiğinde, YouTube'la yazışmalardan, haberdar oldum, ama arada aksamalar olduğu bir gerçek. Bu sadece bizim aboneler için değil, maalesef YouTube'da bazen böyle kayıplar olabiliyor, Evet. eee, yaşanabiliyor. Evet, geçtiğimiz günlerde bir arkadaş beni canlı yayına çağırmıştı. Bir moderatör, YouTube'da profesyonelce yayın yapan bir kanaldı. Yor Medya'ydı galiba. Bir bayan arkadaş moderatör davet etti. Katılırım dedim, katıldım. Daha evvel de oradan bir başka moderatörün programına katılmıştım. Bugün bu uyuşturucudan dolayı tutuklanan isimler arasına bir baktım, o beni davet eden moderatör kız da var. Şok oldum ya. Ay kimmiş çok merak ettim. Hatırlıyorum katıldığını da kimle katıldığını Dilara, hatırlayamadım. Dilara Kırmıt. Şok oldum ya Dilara ya, şok oldum ya. A! Yani şimdi bu Murat Dalkılıçlar, Kaan Tangöze, İsmail Hacıoğlu, Kemal Doğulu serbest bırakıldılar ya, bugünkü haber Hı biraz evvel. hı. O 25 kişiye operasyon yapılmıştı. Hatta, Edis de vardı. Edis de Rio de Janeiro Rio Festivali'ne gitmiş. Dönüyorum diye haber yollamıştı. Eee, bu şeyde operasyonda tutuklananlar var. Eee, Çok öne çıkmış isimler değil ama sektörde, medyada ve, iş aleminde, ortada olan kişiler. Dilara Kırmıt'ı da ben programa katılmadan evvel tanımıyordum. Medya sektöründeymiş. Güzelce bir kız, bir yarışmada derece filan da almış daha önceki yıllarda güzellik yarışmasında. Herhâlde sonra, işte, bu moderatörlük, medya işine, Hı şey hı. yaptı. Şaşırdım, şok oldum tutuklandığını görünce. Çünkü şimdi tutuklanan kişileri de biliyorsun, sadece içenleri tutuklamıyorlar. İçenleri tedavi olmaya yönlendiriyor savcılık. Yer gösterdiyse, başkasına, temin ettiyse, yasaklı madde temin ettiyse, yer temin ettiyse o kişilere tutuklama kararı veriyorlar. Tutuklandı. Çok enteresan. Çok enteresan. Bu serbest bırakılan, ünlüler Murat Dalkılıç, Kaan Tangöze, İsmail Hacıoğlu, Kemal Doğulu, bunlara tabii saç testi, kan testi yapıldı. Hı hı. Eee, Ama bunlarla ilgili demek ki Arzu şey yok, yani yer gösterme suçuyla ilgili bir soruşturma açılmadı ya da başkasına uyuşturucu ikram etme, temin etme şeklinde bir soruşturma açılmadı demek ki. Eee, içici olsalar, yani o saç testi, kan testi pozitif çıksa, sadece içici olsalar tutuklanma gerekmiyor. Tedaviye yönlendiriyor ilk aşamada biliyorsun savcılık. Eee, Serbest bırakıldılar. Bir hafta içinde de o test sonuçları açıklanır. Daha Evet. daha Acaba insanlar şeyi de mi bilmiyor? İçenler ya da, işte, temin edenler bunun suç olduğunu bilmiyor mu, değil mi? Çok büyük oranları çünkü sayıları tutuklananların. Atıyorum o illete bulaşmışsa, kendi içiyorsa ama arkadaşına tavsiye etmek, arkadaşına da temin etmek suç. Evini barkını açmak, evinde bir mekân, mahal temin etmek, bu da bir suç. Değil mi? Yani acaba bundan bilinçsizler mi yoksa bilerek mi yapıyorlar? Orası beni çok düşündürüyor. bilerek yapıyorlar. Bilinçsiz olmaları mümkün değil. Araştırıyorlar tabii, yani mutlaka. Bak mesela Deniz Seki sadece içici olsaydı
Hiç hapis yatmayacaktı. Savcılık onu tedavi olmaya yönlendirecekti. Tedavi olup da kurtulursa ve tedavi olduğunu alacağı raporla devlet, bu Amatem Hı tedavi hı. biliyorsun Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları bünyesinde. Oradan getireceği raporla savcıya ispat ederse, eee, dosya kapanıyordu. Eee, Fakat Deniz Seki ile ilgili o zaman, eee, ihbarı vardı. Uyuşturucu temin ediyor eşe, dosta, arkadaşlarına, çevresine. Bir de onları evinde ağırlıyor. Yani Hımm. merak etmeyin, sıkıntı yok. Gelin benim evimde rahatça, kullanabilirsiniz, eee, gibi ve o yüzden Deniz Seki 7 seneye mahkum oldu. 3 sene yattı. 3 sene yattı yani. Çok uzun süre. Tabii. Şimdi bu tutuklananlar da mutlaka ya uyuşturucu ikram ettiler çevrelerine temin edip, Hı hı. ya da yer gösterdiler. O daha ağır suç. Eee, Yani bu operasyonlar da devam edecek tabii. Bunun da bilgisi var. Devam edecek. Evet, durmaksızın devam ediyor. Durmaksızın devam ediyor. Edis de geliyor şimdi yurt dışından. Bir tanesi de geliyorum demişti, hala gelmedi. Geçen gün beni Londra'dan, İngiltere'den bir telefon aradı. Acaba o muydu? Burada programda konuştuğumuzun ertesi gün. Kimdi o kız? Eski 2018 yılı Şevval. Türkiye güzeli Şevval Şahin. Hala geleceksin, niye gelmiyorsun falan diye konuşmuştum. Ertesi gün baktım 44'lü bir kodla aranıyorum. Açmam yurt dışından. Bildiğim numaralar zaten kayıtlı. Bilmediğim numarayı niye açayım? Ay, ben hemen açarım. Yok, Meraktan açmam. çatlarım kimdi diye. Hayır, hayır. Bana ulaşmak kolay. Yazarsın, WhatsApp'tan, niyetini. Bakarım, yani işime gelirse ararım seni. İşime gelmezse niye uğraşayım, konuşayım seninle? Tanımadığım, bilmediğim insanlar arıyor. Ya, bilinmeyen numaralar Kongo'dan arıyor. Kongo, Kenya arıyorlar seni. Açtığın zaman hop kontroller montuller bir sürü şey yazıyor sosyal medyada. Aman açmayın, Evet, etmeyin. evet, evet, Değil mi? evet. Onun Evet, için maalesef. Günde 80 kere fuzuli yere aranıyoruz yani. Numaralarımız nasıl düştü ellerine, nasıl bu veriye sahipler bilmiyorum yani. demin Şebnem'i arıyorlar. Şebnem konuşuyor. Kibar bir bayan. Şebnem Hanım merhaba nasılsınız? Şebnem diyor ki buyurun. Şebnem Hanım, size bir önerim var. Kimsiniz kardeşim? Buyurun. İşte, talih oyunlarından arıyoruz. Talih Oyunları diye bir A! şirket. Kumar. Kumar. Nasıl bak Şebnem Hanım diye arıyor. Nasıl dediğin gibi Tabii. numaralar, isimler, adresler hepsi milletin elinde yani. Tabii, tabii. Bir de mesaj geliyor. Ben mesela gerçekten 1000 taneye yakın o bahis sitelerinden mesaj engellemişimdir ki ben kumarın K'sini bilmem, iskambil kağıtlarının adını bile bilmem ama numaramız nasıl var? Bıktık yani, bıktık. Artık engelle, engelle. Çok Faydası asap yok. bozucu. Faydası olmuyor. Engelliyorum. Ben de engelliyorum. Yine geliyor mesaj. Evet, Başka bence başka engellediğimizi görüyorlar, biliyor musun? Ben ne zaman engellesem art arda 10 tane bir akşam psikopata bağladılar. 100 tane falan mesaj attılar bana engel atınca. Vallahi. Şimdi korkuyorum da engellemeye. Ah canım ya. Ya diziler yayından kalkacak diziler var arkadaşlar. Konuşacağız. Ummadığınız, beklemediğiniz diziler yayından kalkabilir. Kalkma kararı alınan da var. Gün gün tarih konuşacağız. Hangi diziler yayından kalkabilir? Hangi dizilerin kalkması kesinleşti? Konuşacağız. Meğer Kenan İmirzalıoğlu bu hareketleri kendisi yapmıyormuş ya. Bu yumruk falan Kandırıyormuş bizi. ya evet ya. O vuruyor zannediyoruz ya. Ne kadar da diyoruz adam atletik falan. Diyorlar işte 50-55 yaşında böyle hareketler falan nasıl yapıyor? Demek ki spor değil. Yani peki Afra Saraçoğlu'nun da acaba dublörü var mı diye merak ettim. Sordum hakikaten ciddi bir yerlere sordum. Onu biraz sonra söyleyeceğim, konuşacağız. Eee, Kaldırılacak dizileri konuşacaktık. Sevdiğim Sensin var bu akşam. Geçen hafta ilk bölümü yayınlandı perşembe akşamı. Aytaç Şaşmaz'la Helin Kandemir diye bir kızcağız. Helin 2004 doğumlu, 20-22 yaşında. Yani ilk bölüm çok beğenildi biliyor musun? 2'nci oldular. Şaşırtıcı bence, o günde bir şey yok diye ikinci oldular.
Ay Yapım imzalı. Evet. Romantik drama. 6.24 total yaptı ya. Bayağı yüksek. Evet ve şimdi bu akşamki bölümün tanıtımı fragmanını gördüm. Sana da attım bir an hatta. O Aytaç Şaşmaz, Doğu Anadolu'da, Güneydoğu'da tanıştığı bu köy kızı Helin Kandemir'i ilçeyi görmemiş kız. Yani karakter İstanbul'a getiriyor. Erkan karakteri, Dicle karakterini. Kız Deniz'i ilk defa görüyor. Onun tepkisi, Deniz'i ilk defa gören Anadolu kızının tepkisi fragmanda. İlginç bir hikaye. Coşkun Irmak'ın hikayesi. Senarist Yeşim Aslan. Bakalım bu akşamki bölüm, ama bu akşam da Fenerbahçe maçı var. Seyredilmez. Şebnem, çok sevmiştin. Seyredecek misin bu akşam? Evet. Sevdiğim Sensin'i. Evet. Seyredeceksin. Hı hı. Beğenmiştin değil mi sen ilk bölümü? Evet. Şebnem beğendi Arzu. Ya. Şebnem beğendi. Ben de bak ne oldu? Çok önemli bir işim vardı elimde, bilgisayarda halletmem gereken. O dizinin yayınlandığı Perşembe, geçen hafta. Ekranda sesleri duyunca kafamı çevirdim. Şebnem, bu ne dedim. Bu dedi yeni başladı dizi. Öyle mi dedim. Açsana sesini. Hoşuma gitti sahne. O kız da köylü kızı Helin Kandemir'le asker Aytaç Şaşmaz da bir askeri canlandırıyor. Onların diyaloğu hoşuma gitti. Hakikaten çok güzel oynuyor kız. Aytaç Şaşmaz zaten beğendiğim bir oyuncu. Takıldım kaldım. 40 dakika, 45 dakika elimdeki işi bir kenara bıraktım. Diziyi seyrettim. Ya, merak ettim. Bakayım bu akşam. Enteresan bir dizi, evet. Ya, kavga dövüş dizileri arasında böyleleri de yükselsin ya. Biraz hani aşk var, anlatabiliyor muyum? Romantizm var biraz. Benim aşk dizim vardı. Kötü haberi verdin yani. Moralim bozuldu. Hangisiydi o canım? Rüya Gibi. Ama sen bana dedin ki Rüya Gibi zaten Bilal Bey biraz geriye gitti. Biraz kötü Evet. gidiş, kötü dedin. Sen geçen hafta bana aslında söylediğinle bu kötü sonu yaptın, çağrıştırdın Evet. biraz. Evet. Böyle Aslında çok olacağını. tatlı bir dizi ama işte reyting makineleri kimdeyse sevmediler. Rüya Gibi de Seda Bakan oynuyordu. Ben de ilk bölümünü beğenmiştim. Ancak reyting o kadar düştü ki son bölüm 1.96 total, 1.83 AB, 1.89 ABC. Yani 1 Mart'ta son bitiyor diye açıklama yaptılar. O zaman hadi bitecek olan dizileri tekrar şöyle bir üstünden geçelim. Sahipsizler 4 Mart'ta bitiyor. O da güzel bir diziydi, Hiç Sahipsizler. izlemedim. Annem hayranı Sahipsizlerin. Öksüz yetim çocuklar, kardeşler İstanbul'a geldiler filan. Onların hayatını anlatan. Annen seyrediyordu değil mi? Beğenerek seyrediyordu. Çok beğenerek izliyordu. Ne zaman arasam dedim sahipsizler varsa Arzu kapat arayacağım ben seni diyor. Kapatıyor suratıma. Yani konuşmuyor telefon. Diziyi seyredecek. Hı hı. İnci Taneleri büyük bir hevesle başladı Yılmaz Erdoğan, ama düşük reyting gelince onlar da bitiriyorlar. Hikayemi anlatayım, bitireyim dedi. Bana 3-4 bölüm müsaade edin dedi kanala. O da bitirme kararı alındı yani. O da bir final olacak 3 hafta sonra. Bu Aynı Yağmur Altında'yı konuşacağız seninle biraz sonra. Hülya Avşar'ın oynadığı dizi. O da reytingler böyle çok aşağı indi. Çok ikilerde, birlerde. İkinci bölümün yayınlandı. Bu parasızlıkta, bu büyük ekonomik sıkıntıda diziler kan ağlarken ATV'nin dizisi nasıl devam edecek? 2 reyting, 1 reyting nasıl devam edecek? Yani açıklama yapmadılar ama görünen köy kılavuz istemez. Kılavuz istemez. Sen şans veriyor musun? Ayrıca yok, ben hiç beğenmedim zaten. Son bölümde yaptıkları da çok hiç hoşuma gitmedi. Bütün Türk milleti gibi.
Hiç gerek yok toplumu kaşımaya, hassas yerlere dokunmaya. Doğruysa dokunalım ama biz çok ulu bir milletiz, birbirimize saygı gösteren, hep bir arada yaşamaya alışmış yüzyıllardır. Dolayısıyla böyle bile bile kaşıyan yapımcılara çok sıcak bakmıyorum ve sevmiyorum. O yüzden ne kadar kaşısalar da işte kaşıdıkları halde sonuç bu. Çok üzülürüm normalde insanlar işsiz kalıyorlar vesaire diye. Ama bu sefer üzülemedim. Çünkü gerçekten çok hassas noktalara dokundular. Çok hassas noktalara dokundular. Bunu biraz sonra biraz daha Hı açarak hı. konuşacağız. O Yani yüzden kısa geçtim. evet, Rütük, tarafını da konuşacağız. Bir de Kuruluş Orhan'ın gidişi hiç iyi değil. Yani durumu hiç iyi değil. Burak Özçivit ayrıldıktan sonra Kuruluş Osman olarak ayrıldıktan sonra Kuruluş Orhan diye Mert Yazıcıoğlu'nu alıp Orhan Bey'in hikayesine geçtiler. Ama 2.45 mesela AB ve yani 0.95 aşağı düşmüş bir önceki haftaya göre. AB düşünebiliyor musun? Reklamı AB ile alıyor zaten diziler. AB yüksekse iyi para alabiliyor, reklam alabiliyor. Bence Kuruluş Orhan tabii ki can çekişiyor. Haziran'a daha çok var. Yani dayanabilir mi sence şeye kadar, tatile kadar, sezonun? Dayanamaz bence. Çok zor. Ekstra bir sponsor vesaire desteği olmazsa dayanamaz. Yani 11-12 hafta var, bölüm var, o hafta var. 2.45'e düşmüş AB, 3.57'de total. İkilere düşerse artık niye devam etsin, değil mi? Tabii Zaten bir de çok prodüksiyonlu bir iş. Çok zor onların işi. Normal bir dizi 30 milyonsa onların 50-60 milyon çekmeleri. çok para ya. Evet. Çok para. Yani yazık olur ya. Şimdi bir de şu tarafı var, işin manevi tarafı var. Yani kimi çekiyorsun? Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucularının hayatını çekiyoruz. İşte 7 düvele savaşıyorlar bizim dizimizde. At sırtında filan. Bizans'ı her bölümde öldürüyor. Ama yani reyting almıyorsun güzel kardeşim. O zaman bu işi yapamıyorsun. Ecdadı da bu bir yerde yani oluyor, olmuyor yani. Bir de ne oldu? Osmanlı'yı çekiyorsun, bütçe yok. Hayat çok Bitiyor. pahalı. O kısmı da biraz hepimiz gibi anladın mı? Hep hayatta bir şey tökezletiyor yani maddi olarak. Ne yapıyorsun? İşte o ecdadımızı çekiyorum, bütçe yok. Ne yapıyorsun? Şuraya gitmek istiyorum, bütçe yok. Ne yapıyorsun? Bunu yapmak istiyorum, bütçe yok. Hayatımızın özeti bütçe yok oldu. Evet, evet, evet. Yani tabii düşünce olarak güzel, projeler çok güzel. Evet. Yani Burak Özçivit zamanında işi daha iyiydi. O zaman Türkiye'nin ekonomisi de daha iyiydi. Bu kadar çökmemişti şeyler. Eee, Yükselmemişti maliyetler. Evet, evet. O zaman 10 milyona falan çekildiği söyleniyordu. Tabii, Wow tabii. falan diyorduk. Tabii, Şimdi tabii. düşünsene kaç katı yani. İnanılmaz rakamlar. Ki Burak Özçivit yani orada oynayan her oyuncudan daha fazla kaşesi var. Evet. Yani ne diyelim, inşallah toparlarlar. Ya senin o sözün çok güzel. Birçok arkadaş ekmek yiyor ya. Birçok Evet. arkadaş ekmek yiyor. Biz burada bunları konuşuyoruz, zevk alarak filan anlatmıyoruz. Yanlış anlamayın bizi ne olur. Sektörden de izleyen çok arkadaşımız var. Yani asla değil. Biz burada olanı, yorumluyoruz, olanı konuşuyoruz, ayna tutuyoruz. Yoksa biz yani, bu işlerin kalkmasından son derece muzdaribiz. Çünkü biz de bu Tabii işin ki. içindeyiz. Biz de bu geminin içindeyiz. Hepsi Yani benim arkadaşım. evet, Konuşamıyorlar. O kadar zor ki durumları. Kirasını ödeyemeyenler, gün gelip elektriği kesilenler, doğalgazını açamayanlar, set işçileri, yapımcılar, yönetmenler. Hani insanlar sanıyor ki herkesin oralarda çalışınca durumu çok iyi. Öyle bir şey yok. Çalıştığın müddetçe var. Sonra köşeye çekildiğinde var olanı yiyorsun ve sıfıra düşüyorsun. O yüzden benim çok arkadaşım var ve çok utanıyorlar bunları konuşmaya. Yani gün oluyor gerçekten, hani, derdik ya domates ekmek yiyorlar. O yüzden biten her şeye çok üzülürüm ben. Allah herkese rızık versin, bolluk versin, bereket versin, kimseyi darda ve çaresiz bırakmasın. amin. Çok doğru söylüyorsun. Çok güzel söyledin, evet. Şimdi
Hadi bu Aynı Yağmur Altında'yı tamamlayalım o zaman. Aynı Yağmur Altında'nın bu domuz yemeği sahnesi tabii ki, çok büyük tepki çekti. Aydınlar, sektörden olanlar, olmayanlar, herkes, kınadı. Bir de şöyle bir şey söyleyenler var, Arzu. Şimdi tabii burada ya senarist olmuşsun ama yükselip de setin üstüne yüksel, yüksel kardeşim, yüksel. Oradan bak aşağıya, çektiğin hikayeye, sete, sahneye oradan bak. Yani bu şey anlamında, mecazi anlamında yüksel diyorum. Şimdi orada senaristler bunlar 3 kişi, iki anneye, geline, sana işte domuz yaptım, domuz yemeği yaptım diyor. Sözüm ona laf sokuyor Hristiyan, gelin adayına, laf sokuyor. Bunu böyle yazıyorlar ve masadaki diğer kişilere de aileden olan kişilerin hepsine de bunu söyleyen kadına eleştiri yazdılar senaryoda. "Ya sen nasıl söz söylüyorsun, olur mu öyle şey? Biz şimdiye kadar kime domuz ikram ettik, bilmem ne Yani. yaptık, çok yanlış bilmem ne falan." Arzu, yani bu söylemle, güya, yaptıkları o işi, temizlediler, örttüler. Yani senarist. Bu diğerlerini kızdırarak, ona tepki göstererek güya bu işi, cevabını kendileri sette verdi. Yani bu yapılan yanlışın, domuzu gündeme getirmenin cevabını kendileri güya verdi orada. Bunu söyleyen, bu konuyu açan, oyuncuyu, tersleyerek. Böyle saçma bir mantık olabilir mi ya? Yani çok saçma. Bu ülkede kim kime yani bir kişi bile bunu yapmamıştır. Müslüman birinin önüne işte domuz pişirip götürecek vesaire. Çok uç bunlar yani. Çok insanı kaşıyan, asabını bozan, hani ne yapmak istiyorsunuz diye 150 tane soru sorduran sorular. Garip yani. Ben ağzımı açmak istemiyorum. Açarsam çünkü kötü olacak. Böyle gayet sabırlı, sessiz, sükût içerisinde cevap vermeye çalışıyorum ama mesela onunla uğraşacağımıza kul hakkıyla uğraşalım, liyakatla uğraşalım. Ondan sonra birbirimize saygılı olmakla uğraşalım. Önce bunları halledelim. Sonra o domuzlu sahne bunlar halledilirse gün olur, çekilir. Ama Türkiye topraklarında hiç kimseye öyle bir saygısızlık, hiç kimsenin yapacağını asla ve kata düşünmüyorum. Yani ahlaki olarak ve insani olarak da bütün değerleri yerlerde olan en kötümüzün bile böyle bir şey yapmayacağına ben adım kadar eminim. Dolayısıyla bunu orası renkli bir cam. Oraya taşımanın da hiçbir manası yok. Taşıdıklarında biz de halk olarak ve bu camiaya ait insanlar olarak neden diye 150 tane soru sorarız. Cevaplarını da bildiğimiz soruları sorarız. Evet, yani reyting, şey yapmak için, reyting avcılığı için aklı sıra, kendileri bu saçmalığı açıp cevaplarını da aklı sıra orada oyunculara, karakterlere kendileri verdiriyorlar. Hı hı. Aklı sıra. Çok akıllılar ya. Bu konuyu açmanız bir kere saçmalık. Bizim Evet, itirazımız buna. Orada oyun evet. oynatmanıza değil. Elbette oyun oynatacaksınız. Senaryoyu nereye götüreceksiniz, götüreceksiniz. Bu Ve konuyu Ramazan açın. öncesi. Ve tam Ramazana var. Ramazan. Tam Ramazan'a 2 gün kala. Yani Evet. böyle saçmalık olabilir mi? Çok akıllısınız ya siz. Yahu Hımm. yazılacak. Hani demiş ya müzisyen, semada milyarlarca melodi var. Seç bir tanesini bestele kardeşim. Madem müzisyenim diyorsun kendine, besteciyim diyorsun. Seç bir tanesini, yap bir şarkı da dinleyelim. Yahu yazılacak o kadar çok senaryo, o kadar çok hikaye var ki hayatta. Yani, yaza yaza Müslüman mahallesine, Müslüman sofrasına domuz mu yazmak aklınıza geldi? Evet, evet, Ve evet. haberi şöyle yaptırıyorlar. Ben burada yapım firmasını kabahatli buluyorum. Senaryo ekibinin işine son verildi, senaristin işine son verildi filan. Okuyorsun içini. Okuyorsun. Okuyordun, okudun, okeyledin, Evet, onayladın. evet. Görmediniz mi? Yo, yo, ekibin işine son verilmemiş. Haberi okuduğun zaman, ne yazıyor biliyor musun? Bir usta, yönetmen var Mehmet Bey, soyadını hatırlayamadım. Senarist var. Yalı Çapkını'nın da ilk senaristi oydu. Hı Eee, hı. onu transfer etmişler diziye, onu katmışlar. Hani gel bunların başına da
bu senaristlerin başına da sen, hani, bu işi sen kotar bundan sonra, bu diziyi sen yaz. Eee, yani kimsenin işine son vermemişler. Vermemişler Hımm. zaten. Ama öyle bir ve işte Rütük duruma el koydu. Rütük'ün duruma el koyduğu falan yok. Rütük de biliyorsun, meclisteki, çoğunluktaki partilerden birer üye oluyor. Hı hı. Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun esas Hı oluşturan, hı. CHP'li üye, eee, üst kurula, şey yazmış, demiş ki, "Böyle bir rezalet yaşandı ekranda. Bu durumu incelemeye alalım biz üst kurul olarak." Teklif sunmuş. Diğer üyeler kabul ederse, işte o zaman oturacaklar, yapım firmasına, kanala cezayı vermeyi düşünecekler ama daha cevap yok. Yani orada da siyaset. Vermezler, Vermezler. Çünkü ATV olduğu için vermezler. Değil mi? vermezler. Ben cezaya da karşıyım ama, hani, birilerine kesiliyorsa ceza onlara da kesilmeli ama verilmez o ceza. Ya uyarı verilsin, kamuoyuna açıklama yapılsın. O da yok. Denilsin ki tamam ceza verilmesin. Ama denilsin ki böyle bir saçmalık yaptıkları için, toplumu işte yanlış kaşıdıkları için Ramazanüstü kendilerine uyarı cezası verildi filan yani. Bu da yok. Evet, evet. Böyle bir Koca şey koca de yok. televizyonlar mesela desin ki evet bu sahneyle halkın birazcık moralini bozdu, sinirini bozdu. Gitsin mesela koca televizyon kanalı bir barınak yapsın yani. Para cezasındansa o para nerede yani? Dünya kadar para. Gitsin atıyorum Kadıköy'e, Göztepe'ye, Ataşehir'e barınak yapsın, Bağcılar'a barınak yapsın. Böylece devlet de sokak köpeği sorununu çözmüş olur. Hayvanlara ayıracağı bütçeyi kanallardan almış olur. Hani öyle bir cezada ben çok okeyim ama acayip astronomik rakamlar ceza veriliyor. Sonra ne oluyor yani? Ne oluyor o paralarla? Kanal akıllanıyor mu? Hayır, en azından yaptığı hatanın bir bedeli olur. Sosyal sorumluluk gibi bir şey yapmış olurlar. Çok doğru söylüyorsun. Keşke öyle bir şey yapılsa. Keşke. Yani şimdi bu Kenan İmirzalıoğlu'nun Abi dizisinde attığı yumruklar kendisine değilmiş ya. Eee, yani o bütün o karate hareketleri, judo hareketleri, o dövüş sanatı hareketlerinin hepsini dublör Yunus Emre Alalmış, yapıyormuş. Yunus Emre bunu kendi sayfasında paylaştı, Instagram hesabında. Bu çocuk aynı zamanda sinema filmlerinde, dizilerde aksiyon yönetmeni, dövüş sanatları uzmanı, yani işin profesyoneli. Vücudunu gördün mü? Evet, evet. Tabii, böyle kaslı filan, erkek güzeli. Ondan sonra, eee, ben Kenan İmirzalıoğlu kendisi dövüşüyor zannediyordum ya. Senin için sürpriz oldu mu bu? Ben de şaşırdım. Çok da övülüyordu sosyal medyada. Enteresan yani dublörü varmış. Yani, eee, çıkıp da benim demesi, ben yapıyorum demiş. O dövüş sahnelerini bir de dizinin yönetmeni olan kişi, unuttum adını şimdi. Hani Sahipsizler'in yönetmeniydi de oradan Hı geldi. hı. Aynı yapımcı olduğu için. Bu dövüş sahnesinde bu, dublörü, şey yapıyor, yönlendiriyor. Hem o çekiyor, kamerayı o almış kameramandan, yönetmen çekiyor. Yunus Emre Alalmış'ı da yönlendiriyor, takip ediyor. Yönetmen bizzat işi. Eee, yani bana sürpriz oldu. Kenan İmirzalıoğlu o zaman 4 milyon lira alıyor. Dövüş sahnelerinde falan yumruk atmıyorsa sadece sağa sola bakmak, poz kesmek için mi? Öpmek için ama daha öpemedi. Afra Saraçoğlu'nu Kenan İmirzalıoğlu mu öper, onu da dublöre bırakmaz öyle bir şey olursa, değil mi? Kendi öpmek Tabii ister. canım, kendi öper de zaten kendini öyle yerden yere atmamak için 4 milyona okay demiştir. Bence dövüşürse 8 falan alır demiştik ya az para bunlar artık bir daire bile almıyor diye. Yani ben de düşünüyorum, şimdi başrol oyuncusu orada başına bir şey gelse adam haftaya çekemez yani. Orayı da düşünüyordur herhâlde. Çok o bana attığın sahne çok vurdulu kırdılıydı. Ya, başka sahneler de var. Bunları hep kendisi paylaşmış. Şeyde de TikTok'ta da paylaşmış. Hı hı. Yıkılıyor sosyal medya. Eee, ama şimdi öyle diyoruz da mesela Hollywood'daki oyunculara bakıyoruz. Yani bizim Kenan İmirzalıoğlu, işte Kıvanç Tatlıtuğ, bunlar da bizim en iyi oyuncularımız diyoruz. Adam Tom Cruise uçağın kanadında gidiyor ya.
trenin üstünde gidiyor filan yani. Gördün mü trenin üstünde gidiyor Tom Cruise. Yandan otobandan giden arabadan çekiyor adam onu vatandaş. Tom Cruise da ona el Evet. sallıyor sosyal medyada. Yani bizimkiler biraz o zaman Ama $100 milyon, $200 milyon alıyorlar. Yani ver bizimkilere $100 milyon, Türk Hava Yolları'nın uçağının tepesine çıkarlar. Ben de çıkarım yani. Biraz parayla orantılı 4 milyona çıkmayabilirler yani. 4 milyona çıkmayabilirler. Tabii canım, bir şevk geliyordur $100 milyon böyle mesela. Ne kadar alıyorum ben bunu tamam, okay, yapayım o zaman. Uçağın tepesine mi çıkayım? Okay. Trenden mi atlayayım? Okay, yani 100 milyona bir atlayasın gelir yani. Ama sana da çok yakışır hakikaten aksiyon sahnesinde oynamak. Evet, 100 Hiç milyon düşündün mü? verirlerse oynarım ama öyle 2-3 milyona kendimi riske atamayacağım. Hani Ben az olduğu için değil benim için, hani risk çok, anladın mı? Bir düşsen hastaneler çok pahalı, daha çok para gider diye. peki sen hiç düşündün mü? Dizilerde çok arkadaşım var, gidiyorsun setlere filan. Hiç davet aldın mı? "Hadi gel sen de oyna." ya da Bana oyuncu çok ol. söyledi yönetmen arkadaşlarım, işte şu rol var oyna falan. Çok benlik değil yani, ben yapamam, rol kesemem. He. Yapamam yani, çok benlik değil. Zaten çok sıkıntılı bir tipim. Çatlarım öyle karavanda bekle bekle. İşte saatlerce saç, makyaj, sonra seni alacaklar, 50 kere çekecekler falan. Hâlâ da söylüyorlar böyle minik minik, "Gel bunu da oyna." Ama benim öyle bir rol yeteneğim yok, yapamam diye düşünüyorum. Aslında kimler neler çekiyorlar. Yaparsın da ama o şey çok sıkıcı ya. Bekleme, bekleme. Evet, evet. Ben çok hiperaktif bir tipim. Evet. Fenalık gelir bana. Gerçi, hani, oynayanlar da öyle. 2 bakacağım şöyle, bir an süzeceğim, "Evet." falan diyeceğim, tamam işte. Kaşeyi hiç söylemedi arkadaşlarım. Bak, ben bir kaşeyi sorayım, belki kaşe cezbeder beni. Öyle oynayabilirim. Evet. İyi para verirlerse oynarım diyorsun. Hemen o zaman bak, bütün rol yeteneği, her şeyi 2 dakikada öğrenirim. En birincisini gidip hemen bir oyuncudan ders alıp oynarım, parayla bağlantılı. Çok güzel. Şimdi bu Kenan İmirzalıoğlu'nun, dublörü olan bu arkadaş, Eşref Rüya'da Çağatay Ulusoy'un da dublörlüğünü yapıyormuş çağırdıkları zaman. A! İlhan Şen'in de Halef'te dublörlüğünü yapıyormuş. Bize Bir Şey Olmaz dizisinde Mert Ramazan Demir'in de dublörlüğünü yapmış. Kendi açıklıyor. Bu kendi açıklaması. Bunları kendisi sayıyor. Video olarak var. Eee, daha evvel Kıvanç Tatlıtuğ'un setinde dublörlük yapan bir arkadaş bunu açıkladığı için ajansı tarafından iş akdine son verilmişti, biliyor musun? Evet, evet, Hatırladın hatırlıyorum mı? çocuğu, çok yakışıklı bir çocuktu. Evet. Demek ki orada yapımcı ve Kıvanç çok büyük tepki gösterdiler. Yani bunun ortaya çıkmasına. Aile dizisiyle ilgiliydi o. Hı Çok hı. Serenay Sarıkaya ile oynadı. Demek ki çok büyük tepki gösterdiler. Ama niye tepki gösteriyorlar ya? Profesyonelce çocuk işini yapmış, dizi Evet. yapmış zaten. Ya Oynayabilir de, dublörü de olabilir. Ne olacak yani, en doğal şey. Çünkü onların sağlıklarına çok dikkat edip bir sonraki bölüm için iyi, sağlıklı ve hayatta olmaları lazım. Gayet doğal. Avrupa'da da çok doğal, Amerika'da da. Burada da doğal olmalı. Niye kompleks yapıyorlar anlamıyorum. hakikaten niye kompleks yapıyorlar? Yani, acaba Kenan İmirzalıoğlu da tepki gösterecek mi şimdi bu ama, bu çocuk çok akıllı. Herhâlde sözleşmede filan bu, kendisini sağlama almıştır. İster Tabii, misin, muhakkak. tazminat filan ödetsinler bunları açıkladı diye? Öyle şeyler de olabilir ya. Her şey Evet olabilir. ama bence açıkladıysa biliyordur ve, bir tazminat yoktur ki açıklamıştır. Bu çocuk da yakışıklıymış. Kıvanç'ın, şeyi de çok güzeldi, dublörü. O zaman hatta söylemişlerdi, Kıvanç'tan bile yakışıklı dublör bulmuşlar diye. Bugün gördüğüm çocuk da yakışıklıydı. Dublörlerin hepsi yakışıklı. Yani bu çocuklar da asıl oyuncu olabilirler ya. He? Çok zor Olamaz. ama ya, ne bileyim, dublörlükten şimdi dublör olarak çağırıyorlar ama bir şey olsa muhakkak yüzlerine güler de hayat. Çok zor. 40 yılda bir kere şans yüzlerine gülebilir. Ay, niye konuşamıyorum ben bugün? Yo, yo, konuşuyorsun. Yani bu biraz da şans değil mi? Yani Tabii. yürümesi için, evet, evet.
Evet, kısmet. Peki, Sıla Türkoğlu diş macunun reklamında oynamış. Sıla Türkoğlu bundan evvel bir reklamda daha oynadı bu kız. Eee, Evet. Dizide oynarken en son, eee, Kızılcık Şerbeti'nde oynarken Hımm. bir reklamda daha oynadı. Şimdi yine, 15 milyon lira almış bu sefer. 15 milyon lira almış. Eee, Şimdi baktım, kimler kaç lira alıyor reklamdan diye. Tabii, Hande Erçel, Serenay Sarıkaya onlar daha bir üst level. Hı Onlar hı. 30, eee, 30 milyon, 40 milyon filan neredeyse $1.000, €1.000, çizgisindeler şu anda artık. Hatta Kıvanç $2 milyon Kıvanç Tatlıtuğ şu anda kaşesi, o İş Bankası filan belki daha da fazla olabilir şu anda ekranda olan dizisi. Ama Sıla Türkoğlu için de 15 milyon lira $340.000 yaklaşık. Fena değil mi? Ne diyorsun? Normal, normal. $340.000, 15 milyon. Bir Yani sene, bir bir sene. ev alamıyor şu Heh, anda o alamıyor mu? parayla. Alamıyor mu diyorsun? Alamıyor yani normal bir muhitten alamıyor, 15 milyona ev kalmadı. Alamıyor ya. Hakikaten Evet. ya. Yani bütün sene suratı orada görünecek. Bütün sene çalışacak. İşte başka bir şey de alamayacak, reklam. Muhakkak vardır sözleşmesinde. Fakat aldığı rakamla İstanbul'da sevdiği popüler bir muhitten ev alamayacak. Yani Evet, Bağdat Caddesi 40 milyon, 50 milyon, 60 milyon, 70 milyon. 80 milyon. Bu Evet. yeni yapılan Bağdat Caddesi'nde bir blok arkadaki sokaklarda mesela yeni yapılan rezidans apartmanlar var. Yani çok güzel evler, çok güzel ama orada 80-100 milyondan aşağı mümkün değil mi? Evet, 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 inanılmaz yani. Şimdi bu kız da 15 milyon alıyor. Bütün sene suratı görünecek. Bence az yani. O önceden öyle bir anlaşma olduğunda 3, 4, 10 tane ev alıyorlardı. Şimdi alamıyorlar. Orada da rakamlar düştü. Tabii normal halka, vatandaşa göre çok büyük rakamlar. Ama ünlülerin kaşelerinde de çok büyük düşüşler var. Piyasa daraldı. Evet, Hakikaten daraldı. Yani bu zamana kadar bak şubatın sonuna mart'a geldik. Bir sürü iş konuşmamız lazım. Ünlülerin yaptığı, çektiği evet. tanıtım, reklam işi. Geçtiğimiz senelerde ne kadar çok konuşurduk. Tabii, tabii. Hande Erçel aylardır bir iş alamıyor mesela. Hande Erçel, her ay 3-4 tane işini konuşurduk reklam anlamında, Hı hı. değil mi? Yani Tabii ki. İnternet üzerinde bir sürü iş yapardı. Dubai'ye uçardı, işte, başka bir yere giderdi, tanıtımlara filan, reklam filmi çekerdi. Serenay Sarıkaya keza öyle. Bayağı azaldı yani Çok azaldı, çok. Yani bir de bir sürü yasaklar var. O var, bu var. En son yapmışlar, gördün mü bilmiyorum. Artık sana hediye gelirse hediyenin gidip vergisini ödeyeceksin. Hani insanlar da artık, hani, reklam mı alsa, ne yapsa şaşırmış vaziyetteler yani. vergi vergi Evet, vergi almak için influencer'lardan ya da evet, ünlülerden ya da, işte, bana hediye geldi diye paylaşım yapanlardan. evet. Ne alaka yani hediye gönderiyor bana. Atıyorum saç kremi gönderdi. Ben nereden bileyim kaç para, kaç lira yatırayım, edeyim? Garip yani, hani, neye göre? O yüzden iş de zorlaştı, yapmak da zorlaştı, kafa karışıklığı var. Firmalarda da para yok. Hani, firmalar para olmadığı için ünlülere hediye gönderiyordu, influencer'lara hediye gönderiyordu, bir şekilde barter yapıyorlardı. Şimdi onun da önü kapandı. Mesela firmalar nasıl ayakta duracak? Ünlü, sonuç olarak ünlü de bir şeylere para harcamıyordu. Saçına, makyajına, kıyafetine, ona buna. En azından diyordu bu kalemleri sildim hayatımdan. Bunlara para vermiyorum. Şimdi orası da daraldı. Ne olacak yani? Ya da %10 ücretsiz bir restorana gidip mesela bir balık kebap yiyorlardı. Yediği yemeğin vergisini verecek şimdi. %15'ini verecek. %15'ini, verecek. Ama yine bir tutar tabii devamlı o işi yaptığı için. Devamlı ona dediğin gibi, makyajını mesela gelen hediyelerle, işte, şeylerle, ürünlerle Hı sürekli hı. olarak yürüttüğü için o bayağı ciddi bir maliyet tutacak onun %15'i de. Tabii ki. Tabii Çünkü ki. makyaj ürünleri de hele çok iyi markalarınki bayağı iyi bir para. Bayağı Tabii, çok, çok. Dün baktım ben.
Normal yani her zaman alıştığımız şeyler. İnanamadım highlighter fiyatlarına falan. 5.000 lira, 6.000 lira, rimeller 3.000 lira, kaş kalemleri 2.000 lira. Evet. Enteresan yani. Doğru söylüyorsun, doğru söylüyorsun. O şeyi iyice ayrıntılarına bakmak lazım tabii. Bu konuda Ticaret Bakanlığı Reklam, Üst Kurulu mutlaka bir tahmin, bir yönetmelik bir şey yayınlamıştır. Onu iyice bir incelemek lazım. Hatta Hımm. hizmet olsun diye de, yayınlamak lazım story'de Hı detayları, hı. çarpık Evet. taraflarını. Çünkü bir kafa karışıklığı var, haklısın. Çok, çok. Evet. Şimdi şöyle bir bakıyorum arkadaşlar. Eee, ilginç bir konu daha vardı. Pardon, şöyle bir geri gideyim. Eee, ya bu Çağla Şikel'in bir meditasyon şekli var. Ya bu nasıl bir garip davranış, garip bir, eee, tercih bu ya. Şimdi yemek yok, tuvalet yok. Çağla Şikel yaşadığı zorlu 11 saatlik süreci anlatıyor. Meditasyon süreci. Bir kulübeye giriyor abi Çağla Şikel. Bir kulübeye giriyor. Bir dakika. Elektrik yok, su yok, hiçbir şey yok. Evet, Sessizlik, telefon da yok. Orada evet. karanlıkta oturuyor. 11 Bütün saat. dış Evet, 11 saat. Meditasyon. Televizyon, dizi yok, telefon yok, yemek yok, tuvalete bile gitmiyor. Sadece duruyor 11 saat daracık küçücük bir kulübede. Peki bu nedir ya? Kalp atışlarını duyuyormuş. Kendisinin kalp atışlarını duyacak kadar yalnız, sessiz. Üzerine kilitliyorlarmış. Düşünebiliyor musun? Korku filmi gibi. evet. Üzerine de kilitleyip gidiyorlarmış. Bu böyle bir bunu da isteyerek yapıyor ya. Böyle bir şey nasıl ister insan? Bu bir Bence değişik bir konu. yapmamıştır ya. Ha? Tamamen reklam amaçlıdır. Ya, ne bileyim, yapanlar var benim etrafımda arkadaşlarım. Aynı o ekip hem o buz dolu kovaya da girdiler, bu Nasıl? yere de girdiler ama öyle 11 saat falan değil, 1 saat falan girdiler. Biraz reklam, için abartıldığını düşünüyorum rakamların. Ha, Öyle ben mi? yapar mıyım? Yapamam ben o kadar. Ben çok üzüldüğümde, çok kendi içimi dinlemek istediğimde evimde köşeme çekiliyorum, telefonumu kapatıyorum, perdeleri kapatıyorum, sosyal medyayı kapatıyorum. Kendi ruhumu dinliyorum. Onun için tanımadığım bir kulübe falan çok rahatsızlık verir bana. Başkasına ait bir mekânda filan, yani, Evet, bilmediğim bir ortamda. evet yani. Bir de diyor tuvalet yok. Olur mu canım öyle şey? İnsanın bir çişi gelir, bir şey olur yani. Nasıl yok? Yani, bunlar bence psikolojik olarak, sağlıklı olmadığını düşünüyorum ya. Ben böyle tercihlerde bulunan kişilerin ya. Hayattan kopmamak lazım ya. Hayattan Evet, uzaklaşmamak lazım ya. Ya, niye ki başka türlü çöz. Bir sorunun varsa, bir şeyin varsa, bir şeye ihtiyacın varsa al eşini, tatile git hı kafanı hı. dinleyeceksen ama yani zaten, yalnız yaşanmaz ki. Yalnız yaşamak zaten insanı bunalıma iter. Bir de orada sen iyice yalnızlaşıyorsun. Olur mu öyle şey? Öyle deme ama ayıp bak Ha? şimdi bize laf söyledin. Yalnız yaşamak bunalıma iter falan. Ama sen, gönüllü olarak sen yalnız değilsin bir de ayrıca. Yalnız değilsin ki. Sen geceleri yalnız yatıyorsun. Diğer zamanlarda, hayatın içindesin. Ne kadar Tabii, çok arkadaşın var. Senin telefonun hiç sustuğunu zannetmiyorum ben. hiç susmuyor. Bin şükür, bin şükür. Yani Evet, sen yalnızlığı seven bir insan olsan o kadar telefonla aranmazsın. doğru, doğru. Sevilen insan, aranmak istenen insan Vehbi Dinçan aklıma geldi. Sen Vehbi Dinçan'ın rahmetlinin kankasısın. Yahu Vehbi'nin evine gittim bir gün. "Bilal neredesin?" "Alo Bilal neredesin?" Dedim ki marketteyim. "Bilal fındık çekti canım. Fındık içi al gelsene." Küçükyalı'da oturuyordu biliyorsun. Hı hı. "Gel" dedi, 2 lafı üst üste koyalım. Ben de Küçükyalı'daydım. Ondan sonra gittim. Hemen kahve filan, fındık içi. 1 kilo abime götürdüm filan. "O, Bilal'im gelmiş." Abicim bir 2 lafı yan yana koyacağız ya koyamadık. O telefonu susmuyor ya. Böyle bir Evet, şey yok abi. Sabah saat 11'di biliyor musun evine girdiğimde rahmetlinin? Susmuyor telefon. Normal bir gün ha. Öyle tabii, hani tabii.
Bir şey mi oldu? Yok. Normal bir gün. O arıyor, bu arıyor, şu arıyor, bu arıyor. Sen de Vehbi Dinçan'ın kankasıydın. Allah Evet. rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Sen de onun gibisin. Telefonun sustuğunu zannetmiyorum senin de. Evet, susmuyor. Çoğu zaman sessize alıyorum. Artık çok açmıyorum. İşime geleni açıyorum. Zaten hiç vaktim kalmıyor. Önceden daha sosyaldim de artık biraz daha kabuğuma çekildim yani. Açsam akşama kadar kakara kikiri bitmez. O yüzden işlerim kalıyor yani. Doğru söylüyorsun. Doğru söylüyorsun. Ya bu Prens Andrew İngiltere kralının kardeşi Prens Andrew Epstein dosyasında ismi geçiyordu. Orada bir kıza Virginia isimli bir kıza e, kötülük yaptığı için bütün İngiltere'yi karşısına almıştı. Bu Epstein belgelerinde yıllar önce yayınlanan Epstein belgelerinde bu en son Hı partide değil, hı. bu ismi çıkmıştı ve inkar etmişti. Ancak kız buna dava açtı o zaman Amerika'da. Kız Amerikalı ve dava sürerken bu Andrew, Prens Andrew kıza anlaşma teklif etti. İngiliz basınına göre 16 milyon dolara kızı susturdu. 16 milyon dolar verdi ve kız davayı geri çekti. Fakat sonra ne oldu biliyor musun? Kız geçen sene intihar etti. Yani bu yaşadıklarını kaldıramadığı söyledi çevresi ve kız bir kitap bıraktı, anı kitabı bıraktı. Anı kitabı yayınlandı, yine olay oldu. İngiltere'de zaten kralın ailesi, kraliyet ailesi bu prense sen dediler bütün görevlerini bırakıyorsun. Prensliği falan bırakıyorsun. Ve İngiliz halkı da bu işin peşine düştü. Sürekli olarak baskı, baskı, baskı. Orada demokrasi acayip biliyorsun. İnanılmaz. Ve bugün de gözaltına alındı. İngiliz polisi aldı adamı ve şimdi bu konuyla ilgili olarak yargılanacak. Hem bu konuyla ilgili hem de Epstein'e bazı belgeler sızdırmış. Devletin belgelerini sızdırmış, resmi belgeleri sızdırmış. Düşünsene ülkeyi yönetiyorsun, ailenden biri alınıyor. Ne kadar güzel değil mi? Aslında hani baktığında monarşi ama Lordlar Kamerası falan inanılmaz çalışıyor başbakanları. Hani mesela başbakan Lordlar Kamerası ne karar alırsa kraliçe ya da kral çok saygı duyuyor kraliyet ailesi. Aslında kraliyet ailesi yönetiyor gibi ama çok muhteşem ötesi bir demokrasi yönetiyor İngiltere'yi. Muhteşem Avam Kamerası, seçilmiş milletvekilleri, halkın seçtiği Evet, milletvekilleri. Tabii ki Lordlar Kamerası da var ama bütün görev, ağırlık Avam Kamerası'na seçilmiş milletvekilleri dediğin gibi. evet. Hükümeti de onlar denetliyor ve onların içinden en çok oy alan parti hükümet oluyor. Ve kral kardeşi gözaltına alınıyor. Kral hiçbir şey yapmıyor. Yapamaz, yapmıyor. Yapmak da istemiyor zaten. Çünkü Evet. öyle bir orada demokrasi terbiyesi var. Değil mi? Tabii, tabii. Şey Yani vardı, Kraliçe Elizabeth tekneyi yaptırmak istiyor. İngiliz halkı da o zaman çok zorluk, böyle dar gelirliler, ondan sonra büyük bir fakirlik var, insanlar yoksulluk içerisinde. Avam Kamerası diyor ki asla diyor halk bu durumdayken sen tekneni yaptıramazsın diyor ve Kraliçe Elizabeth yaptırmıyor. ya Yaptıramıyor. ya ya İnanılmaz yani. ya yani işte orada halkın gücü o. Değil mi? Evet. Yani çok güzel bir şey. Şimdi hesap verme vakti, hesap verme zamanı diyorlar ve buradan Prens Andrew tabii ki sorgulanacak. Şimdi orada kraliyet ailesindeki kişiler mesela prens ne yapar mesela kralın kardeşi ne yapar? Devlet görevi veriyorlar ona. Sen diyorlar İngiltere'nin menfaatine yabancı ülkelerle ticari girişimlerde bulun. Git Hı ziyaret, hı. bunu satarız, bunu satarız. Uçak dolusu iş adamını al, git oradan İthalat ne yapacaksın? O ülkeye ne satacaksın? Bu görüşmeleri yap. Bu Prens Andrew bu görüşmeleri yaparken
elde ettiği bazı bilgileri Epstein'e gönderiyor, bazı belgeleri. Düşünsene, bu bir casusluk gibi bir şey. Evet. Epstein'den menfaati karı kız diyorlar bunun için, bu adam için. Bu Virginia diyorlar, görünen bir kız 17 yaşında, 2001 senesinde 17 yaşındaydım diyor. Beni diyor Epstein ve o sevgilisi olan o Maxwell denen kadın bu adamla tanıştırdılar diyor. Prens'le tanıştırdılar diyor. Londra'da ve başka yerlerde 3 kere beraber olduk bununla diyor. 3 kere beraber olmak zorunda kaldım diyor. Beni zorladılar diyor bu adamla beraber olmam için diyor. Sonra beni diyor Epstein ve Maxwell diyor başka ünlü zengin iş adamlarına da ikram ettiler diyor. 17 yaşındaki kız. Bütün bunlar da dünyaya yayılıp konuşulunca filan falan bu 16 milyon dolara filan da geri çekildi. Ailesine bırakmak için o parayı, biliyor musun? Evet, evet. Ailesi ihya olsun, ailesi kurtulsun diye kız, ailesi servet sahibi olsun diye sonra kendi canına kıydı o parayı aldıktan sonra. Belki de kıymadı. Belki de yok ettiler kızı. O da olabilir. Kitap 16 milyon doları varken niye öldürsün ki kendini? ama yani çok şey yaşamış ya, bunalıyor. Kitap bu arada Türkçe'ye çevrilmiş. Bu Virginia Giuffre'nin kitabı. Türkçe'ye çevrilmiş yeni. Merak ediyorum ben de. Bulacağım, okuyacağım onu, tavsiye ederim. İlginç bir hikayesi. Bakalım şimdi Prens Andrew nasıl ifade verecek? Yani neler söyleyecek? Mesela herkesin, Amerika'da çoğu insanın hemfikir olduğu, Başkan Donald Trump'ın da kızlarla birlikte olduğu iddiaları filan. Andrew diyecek ki Trump'ta vardı, Bill Clinton'da vardı filan diyecek mi acaba? Valla kral da olsa bu erkekleri kadın kısmı yakıyor, kadın düşkünlüğü. Başlarına gelmedik iş kalmıyor bu kadın düşkünlüğünden. Düşünsene prens, dünyada da kimler kimler var. Bak yani başına gelenlere işin içinden bir kadın düşkünlüğü çıkıyor. Çok acayip yani. Değil mi? Sen hiç duydun mu? Bir kadın atıyorum tahta bir adam yüzünden mahvoldu işte adamın peşinden giderken değil yani kadın yapmaz. Adamlar kral da olsa prens de olsa bir kadın düşkünlüğü yüzünden başlarına gelmeyen şey kalmıyor. Zaten kadınlar akıllı ve çok güzel kadınlar erkekleri yöneterek erkekler sayesinde savaşlar da kazanmışlar geçmişte. Evet, Katerina mıydı o Çadiç'e şey yapan evet, Osmanlı'yı dize getiren Kleopatra da mesela tarihte erkekleri kullanarak pek çok evet. zafer elde etmiş. Osmanlı'da da vardır böyle haremde kadın Dolu. oyunları erkekleri kullanarak padişahın çocuğunu filan kullanarak yaptıkları. Erkekler biraz salak oluyor, evet ya. Evet, gerçekten öyle. Hiçbir kadın yok yani. Atıyorum şu, sultan, işte, bir adam yüzünden gitti de, işte, başka adam da istedi, onu da istedi, gözü doymadı falan diye hiç konuştuğumuz bir kadın yok. Hep adamlar. Kral oluyor, prens oluyor. Yine bak 17 yaşında bir genç kız. Kim bu? Bir tanesi. Neler, neler, neler yani. Şaka gibi. Aynen, bir tanesi. Onun gibi neler. Ne yazık ya. Gözleri doymuyor. Enteresan. Gözleri doymuyor. Görüyoruz o videolarda, o fotoğraflarda. Donald Trump'ın, Bill Clinton'ın ve diğerlerinin etrafındaki o kızları, o çocukları, çocuk yaşta kızlar. O Evet. sahnelerin, o görüntülerin hepsi gerçek. Kimse bunlar yapay zeka falan demesin. Hepsi gerçek o fotoğrafların, o videoların. Onların devamında aklınıza ne geliyorsa onlar oldu o görüntülerin devamında. Ay, O gelmesin. sahnelerin Evet. devamında. Tekrar söylüyorum, aklınıza ne geliyorsa o sahnelerin devamında hepsi gerçekleşti arkadaşlar. Çok Onun korkunç, çok tabii, üzücü. tabii. Onun için, bunların ortaya çıkması için dua edelim. Bütün bu gerçeklerin ortaya ve sana daha iddialı bir şey söyleyeyim mi ben? Yarım asırlık gazeteciliğime, tecrübeme dayanarak söylüyorum bunu ve daha evvel bu Amerika'nın yaptıklarına dayanarak söylüyorum. Donald Trump'ın İran'a ciddi saldırmak istemesinin sebebi Epstein olayını ortadan kaldırmak için, dünyaya unutturmak, Amerika'ya unutturmak için. Amerika'da başkan kolay kolay görevinden alınamaz. Bunu bildiği için rahat ama
Yani 2/3 çoğunluk gerekiyor Temsilciler Meclisi'nde. Hı Kendi hı. partisinin de ona baş kaldırması lazım. Kendi milletvekillerinin de. Anlatabiliyor muyum? Bu çok zor bir şey. Fakat bu rezillik büyürse, mesela Andrew'a İngiltere halkının yaptığı gibi Amerika'da da işte Donald Trump'a karşı böyle bir başkaldırı, böyle bir halk galeyana gelirse, ki hiç sevilmiyor orada, giderek kabarıyor insanlar. Donald Trump yani indirebilirler. Şimdi değilse de gelecekte, yani bir 3 ay 5 ay sonra. Astrologlar Trump'ı zaten görmüyorlar biliyor musun? Trump yok diyorlar. Adam ya nasıl karıştırıyor ortalığı ya? Evet, evet. Bak bunu duymadım, ben bunu bilmiyordum, öyle mi Tabii ki astrologlar? çok benim güvendiğim, inandığım, takip ettiğim Avrupa'da, Amerika'daki astrologlar Trump'ın başkanlık koltuğunda oturacağını söylemiyorlar. Yani, işte, herhangi bir şekilde yok edileceğini söylüyorlar. Daha önce de bir suikast girişimi olmuştu ya, onu da söylemişlerdi. Bunu da söylüyorlar. Bakalım ne olacak yani? Ya, yasal yollardan indirilsin aşağıya. Yani bütün bu kötülükleri yaptıysa, ki o fotoğrafların, videoların hesabını vermesi lazım. Seninle yayında mı söylemiştim? Geçen gün, bundan bir ay kadar önce, bu Instagram'da geziyorum. Bir baktım, yani Twitter'da yabancı bir tweet, bir video, Donald Trump bir fabrikayı geziyor. Amerika'da bir sanayi tesisini geziyor. İşçilerden bir tanesi şey diye bağırıyor. Pedofili Trump, Hıı, pedofili Trump diye bağırıyor. Hemen korumalarına böyle işaretle aldırtıyor. adamı gösterdi. Korumalar hurra adamın üzerine gitti. Sonra yok ettiler herhalde. Ne oldu bilmiyorum filan. Yani bunlar bir başkan için ne kadar çirkin bir şey, değil mi? Çok çirkin, çok halk istediğini söyleyebilir. Önüne düşüyor halkın, görüyor. Sen bir başkan olarak vakur ve aklı başına, yani öyle bir şey yapmıyorsan öyle durman lazım. Sinirlenmeye, öfkelenmeye, sana vergisini veren vatandaşı hedef göstermeye hiçbir hakkın yok yani. Diyebilir, düşmüş kardeşim, sen de vatandaşa diyebilirsin başkan olarak. Vatandaş Ahmet, Mehmet, Jessica bilmem ne, öyle bir dosyada adı geçiyorsa, sen de başkan olarak tanıyorsan yanından geçerken sen de bu diyebilirsin yani, ama garip artık ya, valla enteresan yani. Ya, eskiden başkanlar, yani beyefendiydi ya. Öyle olmasa böyle gözüküyorlardı. Halka karşı hep merhametli, Evet, şefkatli, hep şefkatli, kibar, değil mi? evet, Siyasi. evet, yani çocukluğumuzda ve genç kızlığımızda hatırladığımız Evet. dünyadan isimler öyleydi. Sonra bir anda bir nobran nobran karakterler görmeye alıştık, yani alıştırıldık. Şok geçirdik. Ben hatırlıyorum 20'li yaşlarımda falan, işte, dünyada olanı biteni 25'te 30'da, böyle 30'da falan bir kabalaşmaları görmeye başladık. Şok geçirmiştim yani, "Ne oluyor?" falan demiştim. Hâlbuki bir Ronald Reagan'lar, işte, Bush, ondan sonra Obama falan, hani, Obama'nın da adı geçiyor ama adam fiziki olarak da halkına nezaket olarak da çok saygılı bir adamdı. Tabii, duruş olarak da nazik insan, Çok, çok. nazik Yani insan. halkı görünce ceketini ilikleyen bir adamdı Obama. Karısı da öyle. Hiçbir şeylerini duymadık. Sonradan ortaya çıkmaya başladı. Artık zaten ne doğru ne yanlış, hangisine inanacağız onu da bilmiyoruz. Hangi grup hangi veriyi niçin önümüze atıyor? Biz hangisine inanacağız? Hangisi doğru? Arkada mı bir dolap dönüyor? Onu diyorum, o kadar artık hani arkasını düşünmekten o kadar yorulduk ki önümüze bir veri geldiğinde bunun arkasında ne vardır? Bunu kim çıkartıyor? Kim gözümüzün önüne koyuyor? Neyi göstermek istiyor ama göstermek istediği değil de arkasında neyi görmemiz gerekiyor diye düşünmekten beynimiz ağrıdı yani. Gerçekten ben artık hep analitik düşünmeye çalışıyorum her konu hakkında. Evet, ama şöyle yapmak lazım. Benim tavsiyem sana, içinden sana hangisi doğru diye geliyorsa, hissediyorsan, o kararını değiştirmeden budur doğru diye onun peşinden gitmeni tavsiye ediyorum. Bizim her şeye rağmen bu saf duygularımız, tecrübemiz, birikimimiz yine bize doğru yolu gösteriyordur diye düşünüyorum. Doğru. Yanıltmaz diye düşünüyorum. Öyle olmamızı, öbür türlü olmamızı istiyorlar. Yani şüpheye düşmemizi istiyorlar. Bizi yönlendirdikleri tarafa bakmamızı istiyorlar.
onlara kanmamak gerekiyor. Her konuda öyle olmak gerekiyor. Biz yine kendi bildiğimiz yoldan, düşündüğümüz yoldan, bize göre doğru neyse, bizim terazimize göre yine oradan şaşmamamız gerekiyor. Hakikaten, ben böyle olduğunu düşünüyorum. Ama kafamızı her türlü karıştırmak isteyen içeride ve dışarıda çok insan var. Evet, evet, Ne yazık muhakkak, ki muhakkak. çok insan O var. yüzden hepimiz, bir daha söylüyorum, belki daha çok söylememiz lazım. Türk halkı olarak hepimiz birbirimize sarılmak lazım. Dünyada nasılsa bizde de öyle olması lazım. Birbirimizi çok seversek her türlü zorluğu aşarız. Birbirimize inanırsak, güvenirsek, nasıl bir deprem olduğunda hiç kimsenin dininin, dilinin, ırkının hiçbir önemi kalmıyor. Cami avlusunda orada burada hepimize sarılıyoruz. Lütfen, yani, gündelik hayatta da aynısını yapmaya çalışalım. Birbirimizi çok sevelim, tıpkı eskisi gibi. Canım Arzu, çok teşekkür ederim Arzucuğum. Yayınıma katıldığın için renk kattın her Ben zamanki teşekkür gibi. ederim. Canım benim, çok teşekkürler tekrar tekrar. Evet dostlar, sevgili Arzu Altıntaş'la bir yayını daha tamamladık. Hepinize çok teşekkür ederiz bizi izlediğiniz için. Yarın yine aynı saatte, iftardan sonra saat 20'de buluşacağız inşallah Allah izin verirse. Hepinize sevgiler, saygılar. Arzucuğum öpüyorum. Ben de. İyi akşamlar. İyi akşamlar.